Sivas'ın dondurucu kuru ayazı sokağın taşlarına vururken kerpiç evin içinde daha keskin bir soğuk esiyordu. Avludaki ceviz ağacının dalları inlerken geniş salonda ağır bir sessizlik hakimdi. Zöhre sedirinde tahtına kurulmuş gibi oturuyor, kehribar tesbihini ritmik ve tehditkar bir yavaşlıkla çekiyordu. Odada sadece sobanın içinde çıtırdayan odunların sesi duyuluyordu. 45 yaşındaki Hatice, elinde dumanı tüten bakır tepsiyle içeri girdiğinde omuzları görünmez bir yükün altında ezilmiş gibiydi. Yorgunluk solgun yüzüne kazınmıştı. Tepsiyi ahşap sehpaya bırakırken elleri hafifçe titredi. Fincanın tabağa çarpmasıyla çıkan küçük çın sesi odadaki havayı bir bıçak gibi kesti. Zöhre'nin ela gözleri aniden kısıldı. Bardağı kenarından tutup şöyle bir baktıktan sonra yüzünü tiksinir gibi buruşturarak hızla sehpaya geri çarptı. Sıcak çay dantel örtüye sıçradı. "Bu ne biçim çay?" diye tısladı. "Bunca yıldır bir yudum çay demlemeyi öğrenemedin. Beceriksizliğin soyundan sopundan miras sana." Hatice'nin dizlerinin bağı çözüldü, başı öne düştü. Boğazına oturan o düğümü yutkunarak aşmaya çalıştı. Eskiden olsa savunurdu kendini. Şimdi ise ruhu çekilmiş gibiydi. Eğilip dökülen çayı silmeye yeltendi. "Kusura bakma ana, yenisini demlerim." diye mırıldandı. Sesi kurumuş bir yaprak gibiydi. El eli yur, elde yüzü derlerdi. Ama bu evde hep Hatice eziliyordu. Aralık kapıda duran 22 yaşındaki Yusuf bu sahneyi baştan sona izliyordu. Babaannesinin her gün uyguladığı bu psikolojik işkence Yusuf'un göğsüne ağır bir taş gibi oturuyordu. Kapı pervazını sıkan parmaklarının boğumları bembeyaz kesilmiş, çene kasları öfkeden seyirmeye başlamıştı. Zöhre, gelininin çaresizliğinden zevk alıyor gibiydi. Yenisini demlermiş. "Senin elinden zehir olsa içilmez ama oğlumun hatırına katlanıyoruz." diyerek bastonunu yere vurdu. Hatice tepsiyi alıp sessizce çıkarken Yusuf babaannesinin yüzündeki o kibirli ifadeyi net gördü. Kibir, insanın sırtında ağır bir yüktü. Yusuf annesinin peşinden mutfağa süzüldü. İçerisi taze ekmek kokuyordu ama Hatice'nin yüzünde sıcaklık yoktu. Duvara yaslanmış, titreyen elleriyle yüzünü kapatmıştı. Omuzları sessiz hıçkırıklarla sarsılıyordu. Yusuf'un boğazına bir ateş topu tıkandı. Annesinin bu çöküşü kalbinde derin bir yara açıyordu. Güneş batıp akşam çöktüğünde dış kapının ağır tokmağı vurdu. Rıza işten dönmüştü. O içeri adımını attığı an odadaki o zehirli hava aniden dağıldı. Zöhre'nin yüzündeki acımasız maske saniyeler içinde düşmüş, yerine şefkatli bir kadın yüzü yerleşmişti. Yıllardır süren bu kusursuz tiyatro, ailenin erkeklerini tamamen kör etmişti. Rıza'nın kapıdan girmesiyle içeri dolan keskin Sivas ayazı, sobanın ısıttığı odanın havasını bir anlık titretti. Üzerindeki kalın kahverengi kabanın karlarını silkelerken yüzünde bütün günün yorgunluğu vardı. Zöhre, köşesindeki sedirinden bir çırpıda kalktı. Az önce gelinini ezen o demir gibi kadın gitmiş, yerine şefkatli, merhametli bir Anadolu anası gelmişti. "Oy benim aslan oğlum, evin direği gelmiş." diyerek Rıza'nın boynuna sarıldı. Rıza anasının nasırlı ellerini öpüp alnına koyarken yorgun gözlerinin içi gülümsedi. "Günün nasıl geçti anam, sağlığın rahatın yerinde mi?" diye sordu. Zöhre sahte bir iç çekişle karşılık verdi. Sesi adeta bala batırılmış bir zehir gibiydi. "Çok şükür oğul, gül gibi geçinip gidiyoruz işte. Sen yorulma yeter ki biz buralarda gayet iyiyiz." O sırada Hatice, elinde dumanı tüten tarhana çorbası dolu ağır bakır tencereyle içeri adım attı. Rıza karısına dönüp başıyla selam verdiğinde Hatice'nin omuzları az önceki hakaretin ağırlığıyla hala çöküktü. Yüzü kireç gibi bembeyazdı. Tencereyi masaya bırakırken ellerinin titremesini kocasından gizlemek için parmaklarını hızla işlemeli önlüğünün cebine soktu. Yusuf
Aralık kapı eşiğinde durmuş bu kusursuz tiyatroyu izlerken midesine kramplar giriyordu. Babasının bu körlüğü ve babaannesinin bu iki yüzlü oyunu artık göğsüne sığmıyordu. Çene kasları seyiriyor, avuç içlerine batan tırnaklarının acısıyla içindeki o volkanı bastırmaya çalışıyordu. Kibir ve yalan bu evin taş duvarlarına bir sarmaşık gibi dolanmıştı. 4 kişi tahta masanın etrafına dizildiler. Kaşık sesleri odadaki sessizliği bölerken Zöhre yine o iğneli üslubuyla sahneye çıktı. "Gelin, tuzu yine unutmuşsun ama ziyanı yok," dedi doğrudan Rıza'nın gözlerinin içine bakarak. "Zavallım, bütün gün ne iş yapıyorsa aklı hep bir karış havada. Neyse ki ben arkasını topluyorum da ev çekip çevriliyor." Hatice'nin boğazına koca bir taş oturdu, lokmasını yutkunamadı. Elindeki tahta kaşık havada asılı kaldı. Sonra titreyen parmaklarıyla yavaşça tabağın kenarına bıraktı. Rıza çorbasından iri bir yudum alıp omuz silkti. "Tuzu gayet yerinde ana, sen çok yorma kendini," dedi. Ama karısının yüzündeki o sessiz, derin çöküşü yine göremedi. Görmek istemeyene ışık ne yapsındı? Yusuf'un elindeki kaşık önündeki porselen tabağa öyle bir hışımla çarptı ki çıkan keskin çınlama babasının lokmasını yarıda kesti. Yusuf gözlerini doğrudan babaannesinin o sahte maskesine dikti. "Annem bütün gün durmuyor baba," dedi kalın, titreşimli ve buz gibi bir sesle. "Arkası toplanacak bir işi de yok. Aksine o başkalarının eziyetini çekiyor." Zöhre'nin kehribar tesbih çeken parmakları havada dona kaldı. Rıza kaşlarını çatarak oğluna sertçe baktı. "O nasıl söz lan büyüklerin yanında? Ne biçim konuşuyorsun sen babaannenle?" diye çıkıştı. Yusuf söyleyeceği tüm gerçekleri dilinin ucuna getirdi. Ama tam o an annesinin masanın altından dizine dokunan buz gibi titrek elini hissetti. Hatice'nin yalvaran gözleri ona çaresizce "Yapma," diyordu. Hatice akşam yemeğinden sonra mutfakta, soğuk suyun altında bulaşıkları yıkarken omuzları sessiz hıçkırıklarla sarsılıyordu. Yusuf usulca yanına yanaştı. "Böyle gitmez ana," diye fısıldadı, sesi kararlıydı. "Bu zulmü babama tek tek anlatacağım." Hatice ıslak elleriyle oğlunun kolunu sıkıca kavradı. "Aman oğul, baban anasına toz kondurmaz, bizi yakarsın," diye mırıldandı. Çenesinden süzülen bir damla yaş mutfak mermerine düştü. Yusuf annesinin yalvarışına boyun eğerek mutfaktan çıkarken adımları kurşun gibi ağırdı. Koridordan geçerken aralık kapıdan sızan sarı ışık yüzüne vurdu. Zöhre sedirinde tesbihini çekerken babası hiçbir şeyden habersiz çayını yudumluyordu. Bir yanda ruhu ezilen bir kadın, diğer yanda yalan bir saltanat vardı. Ertesi sabah Sivas'ın ayazı pencerelere buzdan danteller işlemişti. Rıza gün ağarmadan kalın kabanını giyip işe gitti. Dış kapının ağır tokmağı vurup mandal düştüğü an evin içindeki o sahte huzur perdesi anında yırtıldı. Zöhre'nin şefkatli ana sesi gitmiş, yerine buz gibi bir ton gelmişti. "Kalk kız, ocağın başından ayrılmadın," diye bağırdı Zöhre. "Avluya çıkar şu kilimleri, buz gibi suyla çitile." Sivas'ın keskin kışında, suyun anında donduğu bir havada kilim yıkatmak temizlik değil, düpedüz bir psikolojik eziyetti. Hatice, itiraz edecek gücü yitirmişti. Titreyen elleriyle solmuş yeşil başörtüsünü sıkıca bağlayıp bakır güğümleri yüklendi. Tahta kapıyı açıp avluya adım attığında yüzüne çarpan kuru soğuk nefesini kesti. Eskiden dik duran omuzları şimdi yılların eziyetinin altında bükülmüştü. İçeride Zöhre gürül gürül yanan sobanın yanındaki minderine yerleşmişti. Elinde dumanı tüten ıhlamurla pencereden dışarıyı izliyor, gelininin moraran ellerini gördükçe dudaklarında zalim bir tebessüm beliriyordu. Cama küt küt vurup "Hızlı ol, uyuşuk uyuşuk sürtme," diye bağırarak kibrini besliyordu. Perdesini hafifçe aralayıp avludaki bu zulmü gören Yusuf'un kanı beynine sıçradı. Annesinin nefesi havada beyaz buhar olup dağılıyordu.
Kördüğüm sözle çözülmezdi. Yusuf o an anladı ki babasına olanları anlatmak yetmeyecekti. O zehirli tiyatroyu babasının kendi gözleriyle görmesi şarttı. Hışımla avluya çıkıp annesinin donmak üzere olan parmaklarının arasından fırçayı çekti. Camın arkasından bunu gören Zöhre bardağı mermere çarpıp dışarı fırladı. Bordo yemenisinin altından fırlayan saçları öfkeden titriyordu. "Sen ne cüretle işime karışırsın velet, o kadın hizmetçi, yapacak tabii," diye gürledi. Yusuf dikleşti, babaannesinin öfkeli gözlerinin içine baktı. "Babam evden çıktığı an bu eve cehennemi yaşatıyorsun," dedi buz gibi bir sesle. Zöhre alaycı bir kahkaha attı. "Git anlat o zaman," diye tısladı. "Seni doğuran karıya mı inanacak, ona sütünü veren anasına mı? Sizi kapıya koyması tek sözüme bakar." Zöhre'nin bu pervasız itirafı Ayaz'da yankılandı. Yusuf'un çene kasları seyirdi, ellerini sıktı. Haklıydı, babası sadece lafa inanmazdı. Ama kibir insanın gözünü öyle kör ederdi ki, kişi kendi kazdığı kuyuya düşerken bile tahtta oturduğunu sanırdı. Yusuf, bu kibri ona karşı kullanacağı hamleyi işte o an kurdu. Yusuf, babaannesinin o zehirli kahkahasını Ayaz'da asılı bırakarak arkasını döndü. Öfkesi artık kontrolsüz bir ateş değil, keskin bir buza dönüşmüştü. Zöhre zafer kazandığını sanıyordu. Oysa kibir, sahibini kör eden en kalın perdeydi. Kendi kazdığı kuyuya eninde sonunda düşecekti. Yusuf, hızlı adımlarla karlı avluyu geçti, gıcırdayan ahşap kapıyı sertçe çekip sokağa fırladı. Sivas'ın dar, taş döşeli sokaklarında yüzüne vuran dondurucu rüzgara aldırmadan koşarcasına yürüyordu. Babası Rıza, çarşıdaki kerestecide çalışıyordu. Yusuf, hızar seslerinin ve talaş tozlarının ortasına daldığında, babasını ağır bir çam kütüğünü sırtlarken buldu. Rıza'nın alnından buz gibi havaya rağmen terler damlıyordu. Yusuf'un boğazına bir düğüm oturdu. Babası bu çileyi o evdeki yalan saltanat için çekiyordu. Yusuf usulca yaklaşıp babasının koluna dokundu. Rıza kütüğü bırakıp nefes nefese oğluna döndü. Şaşkınlıkla kalın kaşlarını çattı. "Hayırdır oğul, anana bir şey mi oldu?" diye sordu endişeyle. Yusuf, babasının gözlerinin içine acı dolu ama kararlı bir ifadeyle baktı. "Anneme her gün bir şey oluyor baba," dedi yutkunarak. "Ama hastalıktan değil. Bugün işi bırak, benimle eve gel. Ama kapıyı çalmadan sessizce gireceğiz." Rıza'nın yorgun yüzü aniden gerildi, ellerini beline koyarak dikleşti. "Ne diyorsun lan sen? Ne kapı dinlemesi, ne gizlisi. Evimde ne oluyor ki benden habersiz?" diye gürledi. Yusuf sesini alçalttı ama tonundaki o çelik gibi sertlik hiç değişmedi. "Sadece bir kez dediğimi yap baba. Kendi gözünle gör, kulağınla duy. Sonra istersen beni bu şehirden kov, bir daha yüzüme bile bakma." Oğlunun bu resti karşısında Rıza'nın omuzları sarsıldı. Eli istemsizce nasırlı çenesine gitti. Evladının bu kadar büyük bir laf etmesiyle sarsılmıştı. "Düş önüme," dedi boğuk bir sesle. Üzerindeki önlüğü asıp kalın kahverengi kabanını omuzlarına attı. İki adam Sivas'ın o dondurucu ikindi ayazında aralarında tek kelime konuşmadan eve doğru yürümeye başladılar. Rıza'nın içine çoktan bir kurt düşmüştü. Kerpiç evin yüksek taş duvarlarına yaklaştıklarında Yusuf elini kaldırıp babasını durdurdu. Avlu kapısının ağır ahşap kanadını milim milim hiç ses çıkarmadan araladı. Menteşelerin o tanıdık gıcırtısını önlemek için kapıyı hafifçe yukarı kaldırarak açmıştı. İkisi de nefeslerini tutarak içeri süzüldüler. Odunluğun kuytuluğuna gizlenip evin geniş pencereli ana salonuna doğru sessizce baktılar. İçeride sobanın ateşi camdan kızıl bir ışık olarak avluya vuruyordu. Hatice, sabahtan beri dondurucu suda yıkadığı kilimlerin yorgunluğuyla dizleri üzerine çökmüş, tahta döşemeleri Arap sabunuyla ovuyordu. Elleri soğuktan yarılmış, parmak boğumları kanamaya yüz tutmuştu.
Zöhre ise sedirinde padişah gibi kurulmuş, elindeki ceviz kabuklarını tam gelininin yeni sildiği yerlere fırlatıyordu. Rıza, gördüğü bu manzara karşısında taş kesildi, nefesi boğazında öylece kala kaldı. Rıza'nın avlunun soğuğunda taş kesilen bedeni, gördüğü manzaranın dehşetiyle titremeye başladı. Yıllarca inandığı o şefkatli ana yalanı, sedirde kurulan zalim kadının fırlattığı ceviz kabuklarıyla paramparça olmuştu. Sivas'ın kuru ayazı tenini kesiyordu ama asıl soğuğu kendi yüreğinin derinliklerinde hissediyordu. İnsan en yakınının cehenneminde ısındığını sanırken aslında onu diri diri yaktığını göremiyordu. Hatice soğuktan morarmış ve kanamaya yüz tutmuş parmaklarıyla yerdeki o kabukları tek tek toplamaya başladı. Yüzünden süzülen bir damla yaş, Arap sabunuyla köpürttüğü tahta döşemeye sessizce damladı. İçerden Zöhre'nin sesi yükseliyordu. "Topla onları uyuşuk. Rıza'ya kalsa seni çoktan kapıya koymuştu. Benim merhametime dua et sen." Yusuf, saklandıkları odunlukta babasının yüzündeki o tarifsiz çöküşü saniye saniye izliyordu. Rıza'nın nefesi hızlandı. Göğsü körük gibi inip kalkmaya başladı. Avuçlarını öyle bir sıktı ki kalın işçi eldivenlerinin içindeki parmak boğumları çatırdadı. Karısı her gün bu ağır işkenceyi çekerken o her akşam o sofrada anasının yalanlarına safça inanmıştı. Rıza kendi elleriyle yuvasını anasının kibrine ve zulmüne kurban etmişti. Artık dayanacak gücü kalmamıştı. Odunluğun kuytusundan hışımla fırlayıp ağır ahşap kapıya yürüdü. Demir mandalı şiddetle açtı. Kapı büyük bir gürültüyle kerpiç duvara çarptı. Menteşeleri inledi. Evin içindeki o zehirli ve kibirli düzen, duyulan o sarsıcı gürültüyle bıçak gibi kesildi. Rıza, arkasında kara kışın dondurucu fırtınasıyla evin kapı eşiğinde yıkılmaz bir dağ gibi belirdi. Zöhre, gelinine fırlatmak üzere eline aldığı bir avuç kabukla havada dona kaldı. Kapıdaki öfkeli oğlunu gördüğü an, yüzündeki o zalim ifade saniyeler içinde çözüldü. Aceleyle o sahte, merhametli ana maskesini takmaya çalıştı. "Amanın, Rıza'm, aslan oğlum, ne erken geldin sen, yüreğime iniyordu," diye şakıdı. Ama sesi ilk kez o sarsılmaz özgüvenini yitirmiş, korkudan titriyordu. Rıza hiçbir şey söylemedi. Yüzü kireç gibi bembeyazdı, çene kasları gerilmişti. Ayakkabılarını bile çıkarmadan, karla kaplı ağır çizmeleriyle Hatice'nin kanayan elleriyle sildiği o tahta döşemelere basarak usulca içeri girdi. Zöhre'nin yüzüne tek bir bakış bile atmadı. Doğrudan dizleri üzerinde titreyen karısına yöneldi. Yanına çöktü ve ıslak tahtaların üzerinde onun parçalanmış ellerini yavaşça kendi büyük avuçlarının arasına aldı. Hatice, çizmelerle yeri kirlettiği için kocasının şimdi kendisine bağıracağını sanarak başını omuzlarının arasına gömmüş, "Kusura bakma herif, hemen sileceğim, vallahi hemen bitecek," diye sayıklıyordu. Karısının yıllar içinde bu denli sinmiş, korkudan titreyen hali, Rıza'nın yüreğine saplanan en zehirli hançer oldu. İçi paramparça olan adamın yorgun gözlerinden yaşlar hücum etti. "Silme Hatice, silme benim yaralı ceylanım," diye fısıldadı boğuk, ağlamaklı bir sesle. Karısının buz gibi olmuş, çatlamış parmaklarını dudaklarına götürüp derin bir pişmanlıkla öptü. Hatice şaşkınlıktan kaskatı kesilmişti. 20 yıllık evliliğinde Rıza'nın ona böyle dokunduğunu hiç görmemişti. Rıza yavaşça ayağa kalktı ve omuzlarını dikleştirip ağır çekimdeymiş gibi anasına döndü. Zöhre telaşla yerinden doğrulup panikle çırpınmaya başladı. "Ne yapıyorsun oğlum? O kadın için bana tavır mı alıyorsun? Bak buraları batırdı. Ben de işini öğretiyordum." Sözleri Rıza'nın havaya kalkan eliyle anında kesildi. Rıza'nın sesi hiç bağırmıyordu ama dışarıdaki ayazdan çok daha soğuktu. "Senin analığın da merhametin de buraya kadarmış ana." Rıza'nın havaya kalkan eli ve ağzından dökülen o buz gibi sözler odanın içindeki zehirli havayı bir anda paramparça etti. Zöhre
Duyduklarının ağırlığıyla dizlerindeki feri kaybederek arkasındaki sedire yığıldı. Elindeki kehribar tesbih koptu, sarı taneleri tahta döşemenin üzerine pıtır pıtır dökülüp etrafa saçıldı. Yıllardır bu evde kurduğu korku imparatorluğu, o kopan tesbih taneleri gibi bir anda dağılıp gitmişti. Rıza, anasının yüzündeki o şaşkınlık ve korkuya dönüp bir saniye bile bakmadı. Bütün dikkati, yerde buz gibi suyun içinde titreyen, yıllarca gözünün önünde eriyip giden karısındaydı. Kendi omuzlarındaki ağır kahverengi kabanı çıkarıp, Hatice'nin sırılsıklam olmuş incecik omuzlarına usulca sardı. Onu kollarından nazikçe tutup yerden kaldırırken, Hatice hala inanamayan yaşlı gözlerle kocasına bakıyordu. Zöhre oturduğu yerden çırpınarak son bir umutla otoritesini kurmaya çalıştı. "Ben sizin iyiliğiniz için, bu evin dirliği için yaptım ne yaptıysam, bir hata ettim diye ananı sokağa mı atacaksın Rıza?" diye feryat etti. Ama sesi artık buyurgan değil, acınası çıkıyordu. Kibir, insanın sırtında ağır bir yüktü. O yük bugün Zöhre'nin kendi boynunu bükmüştü. Rıza karısını göğsüne yaslayıp anasına doğru döndü. Gözlerindeki merhamet tamamen tükenmiş, yerini sarsılmaz bir adalete bırakmıştı. "Evin dirliği kanla, gözyaşıyla kurulmaz ana," dedi sesi titreyerek. "Sen benim yuvamı kendi ellerinle yıkmışsın da ben körlüğümden görememişim. Yarın sabah ağabeyimin yanına, köye gidiyorsun. Bu evde sana yer kalmadı." O sırada kapının pervazında bekleyen Yusuf sessizce içeri adım attı. Gözlerinde ne bir zafer ne de bir sevinç vardı. Sadece adaletin yerini bulmasının verdiği o ağırbaşlı huzur okunuyordu. Gidip babasının ve annesinin yanında durdu. Zöhre, karşısında etten ve kemikten yıkılmaz bir duvar gibi duran bu üçlüye bakarken, kaybettiği şeyin sadece bir ev değil, kendi ailesi olduğunu o an anladı. Ertesi sabah Sivas'ın o dondurucu kuru ayazı devam ediyordu. Zöhre, elinde eski bir bohçayla, yıllarca kraliçesi gibi hüküm sürdüğü o ağır ahşap kapıdan başı önde, yapayalnız çıktı. Eskiden yerlerde gezdirdiği başı şimdi utançla eğikti. Kendi ektiği zulüm tohumları onu bu kış gününde kendi evinden kökünden söküp atmıştı. Rıza, avlu kapısını anasının arkasından sessizce ama kararlı bir şekilde kapattı. Aradan aylar geçti. Sivas'ın karlı avlusuna bahar geldi. Kışın ayazında buz tutan o kerpiç duvarların arasında şimdi taze güller açıyordu. Hatice, elinde bakır bir ibrikle avludaki saksıları sularken, yüzünde yıllardır görülmeyen sıcak bir tebessüm vardı. Göz altlarındaki morluklar silinmiş, çöken omuzları nihayet dikleşmişti. Yuvanın bereketi, adaletin ve merhametin geldiği gün geri dönmüştü. Rıza avluya bakan ahşap sedirde oğlu Yusuf ile karşılıklı çay içiyordu. Karısının o huzurlu halini izlerken gözleri doldu, derin bir iç çekti. "Zulme susan da zalimden sayılır derler oğul," diye mırıldandı. "Kul hakkı en çok da aynı çatı altında en sevdiklerinden sorulurmuş. Ne ekersen onu biçersin." Anandı, kibrine yenildi, yalnızlık biçti. Yusuf, babasının omzunu sıkarak ona hak verdi. Bazen en büyük zulüm, en yakınlarımızın elleriyle örülür ve o duvarları yıkmak, ancak gerçeği görmeye cesaret edenlerin harcıdır. Siz de hayatınızda hakkı savunanlardan ve adaleti evinden başlatanlardansanız, kanalımıza abone olmayı ve bu hikayeyi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda kendi hikayelerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki ibretlik hayatta görüşmek üzere.